Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin belki de en güçlü, en efsanevi savaşçısının inanılmaz hikayesini paylaşacağım. Alp Ertunga. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Sadece bir savaşçı mı, yoksa tanrısal güçlere sahip efsanevi bir kahraman mı? Bu video sıradan bir savaşçı hikayesi değil. Bu, tanrısal kan taşıyan, göksel silahlar kullanan, büyük fedakarlık yapan ve sonunda ölümsüzleşen destansı bir savaşçının hikayesi. Alp Ertunga'nın hikayesi, cesaretin, onurun ve özverinin ne anlama geldiğini gösteren derin bir anlatı. Alp Ertunga, Türk mitolojisinde eşsiz bir yere sahip. O sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda kozmik dengenin koruyucusu, tanrısal adaletin uygulayıcısı ve insanlığın son bekçisi. Onun hikayesi, kişisel güçten ziyade büyük iyilik için yaşamanın önemini vurguluyor. Bu efsanevi karakterin en büyüleyici yanı, insan ve tanrısal doğanın mükemmel birleşimi olması. O, ölümlü sınırları taşıyan ama ölümsüz potansiyele sahip olan, dünyevi kaygılarla ilgilenen ama kozmik perspektife sahip bir varlık. Bugünkü videomuzda Alp Ertunga'nın tanrısal doğumunu, efsanevi silahlarının kazanılmasını, destansı savaşlarını, kehanet kaderini ve nihai dönüşümünü keşfedeceğiz. Bu yolculuk, antik Türk dünya görüşünün derinliklerini açığa çıkaracak. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu güçlü ve ilham verici hikayelerini seviyor, antik bilgeliği modern bakış açısıyla anlamak istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda hangi efsanevi karakterin hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Alp Ertunga'nın destanı sadece eğlence değil, aynı zamanda yaşam dersleriyle dolu. O bize gücün gerçek anlamını, liderliğin asıl özünü ve fedakarlığın nihai değerini öğretiyor. Bu destansı hikayede kozmik güçler çarpışacak, tanrısal müdahaleler gerçekleşecek ve temel sorular cevap bulacak. Bu inanılmaz yolculuk için hazır mısınız? O halde antik zamanlara seyahat edelim ve bu efsanevi savaşçının doğumuna tanık olalım. Alp Ertunga'nın doğuşu sıradan bir insan doğumu değildi. O, kozmik olaylarla işaretlenmiş, tanrısal müdahaleyle kutsanmış ve doğaüstü belirtilerle eşlik edilmiş bir gelişti. Antik metinlere göre onun annesinin gebe kalması bile mucizevi koşullarda gerçekleşti. Annesi güçlü bir Tengri rahibesiydi. O, yıllarca çocuksuz kalmış, sürekli tanrısal çocuk için dua etmişti. Bir gece olağanüstü bir rüya gördü. Gök Tanrı'nın kendisi ona özel bir görev için seçildiğini, tanrısal bir savaşçıyı dünyaya getireceğini söyledi. Hamilelik dönemi boyunca çeşitli doğaüstü olaylar gerçekleşti. Her gece evi çevresinde gizemli ışıklar görülüyor, hayvanlar alışılmadık şekilde sakin davranıyor, bitkiler olağanüstü büyüme gösteriyordu. Yerel şamanlar bu işaretleri tanrısal çocuğun gelişinin belirtileri olarak yorumladılar. Doğum gecesinde tüm bölgede inanılmaz olaylar yaşandı. Gökyüzünde parlak kuzey ışıkları belirdi. Bulut olmadan gök gürültüsü duyuldu. Yağmur olmadan şimşek çaktı. En dikkat çekici olanı tam doğum anında büyük bir meteor yağmuru başladı. Sanki gökler kutlama yapıyor gibiydi. Alp Ertunga dünyaya geldiğinde normal bebek özelliklerini göstermedi. Gözleri yetişkin bilgeliğinin yansımasını taşıyor, kavrayışı olağanüstü güç belirtisi veriyordu. En önemlisi, alnında gizemli bir doğum lekesi vardı. Antik kartal simgesi. Yerel bilgeler derhal onun tanrısal doğasını tanıdılar. Antik kehanetlere göre böyle doğum lekesi taşıyan çocuklar özel kadere sahip oluyor, kozmik önemdeki görevlerini yerine getiriyorlardı. Çocukluk dönemi boyunca doğaüstü yetenekler yavaş yavaş ortaya çıktı. Fiziksel güç normal çocukların ötesindeydi. Zihinsel kapasite olağanüstü zeka gösteriyordu. En etkileyici olanı hayvanlarla doğal iletişimi vardı. Eğitimi başladığında geleneksel yöntemler yetersiz kaldı. Normal silahlar çok kırılgan, sıradan teknikler çok basitti. Özel eğitmenler getirildi. Antik savaş sanatları öğretildi. Tanrısal dövüş ilkeleri tanıtıldı. En önemli çocukluk olayı ilk doğaüstü karşılaşmasıydı. 7 yaşındayken kötü ruh saldırısına uğradı. Hiçbir eğitim almadan içgüdüsel olarak kötü varlığı yendi. Bu olay onun gerçek doğasının ilk açık gösterimiydi. Bu erken yıllar onun kaderinin temelini attı.
Tanrısal kan mirası, dünyevi eğitimle birleşince nihai savaşçının yaratılmasını mümkün kıldı. Alper Tunga'nın gerçek gücü sadece fiziksel yeteneklerden kaynaklanmıyordu. Asıl gücü tanrısal silahlarda, kutsal eserlerde ve göksel savaş araçlarında yatıyordu. Bu silahlar sıradan metal işçiliği ürünleri değil, kozmik güçlerin somut tezahürleriydi. İlk silah kazanımı ayrıntılı ritüel süreciydi. 16 yaşına ulaştığında özel arayış için görevlendirildi. Kutsal dağa tırmanmalı, ruhsal sınavlarla yüzleşmeli ve tanrısal onay kazanmalıydı. İlk sınav, alçak gönüllülük testiydi. Dağın eteğinde yaşlı bir dilenciyle karşılaştı. Bu dilenci aslında Tengri'nin gizlenmiş haliydi. Alper Tunga ona saygı gösterdi, yemek paylaştı, yardım sağladı. Bu iyilik eylemi tanrısal lütfun ilk anahtarıydı. İkinci sınav, cesaret değerlendirmesiydi. Dağa tırmanırken korkunç yanılsamalarla karşılaştı. Canavar yaratıklar, dehşet verici senaryolar, psikolojik korkular hepsi aşılmalıydı. Onun sarsılmaz kararlılığı tanrısal silahlara layık olduğunu kanıtladı. Üçüncü sınav, bilgelik değerlendirmesiydi. Dağın zirvesinde kozmik bilmeceler soruldu. Bu sorular evrenin doğası, iyilik ve kötülük, yaşamın anlamı gibi temel kavramlarla ilgiliydi. Doğru cevaplar son onayı sağladı. Sınavlar başarıyla tamamlandıktan sonra tanrısal demirci ocağı ortaya çıktı. Bu ocak sıradan ateş değil, kozmik enerjinin yoğunlaşmış şekliydi. Tengri'nin kendisi bizzat silah yaratım sürecini denetledi. İlk silah yıldırım kılıcıydı. Bu kılıç yoğunlaştırılmış şimşekten dövülmüş, sapı meteorik metalden işlenmişti. Kılıcın kesme gücü sınırsız, dayanıklılığı sonsuzdu. En önemlisi kötü güçlere karşı ekstra güçlüydü. İkinci silah fırtına yayıydı. Bu yay dünya ağacının dalından oyulmuş, kirişi kozmik rüzgarlardan dokunmuştu. Bu yaydan atılan oklar mesafe ne kadar uzun olursa olsun hedefine ulaşana kadar asla durmazdı. Üçüncü eser ejder derisi zırhıydı. Bu zırh ilkel ejderin derisinden yaratılmış tanrısal korumayla güçlendirilmişti. Fiziksel saldırıları tamamen etkisizleştirir, büyülü saldırılar büyük ölçüde emilirdi. Her silah özel etkinleştirme ritüelleri gerektiriyordu. Doğru zihniyet, saf niyetler ve haklı dava gerekliydi. Silahlar kötü amaçlar için kullanılamazdı. Otomatik direnç gösterirlerdi. Bu tanrısal cephanelik Alper Tunga'yı neredeyse yenilmez kıldı. Ama gerçek güç silahlarda değil, onları layık şekilde kullanma becerisindeydi. Tanrısal silahları elde ettikten sonra Alper Tunga'nın gerçek görevi başladı. Antik dünya, karanlık güçlerin istilası altındaydı. Erlika'nın hizmetkarları sistematik olarak insanlığı yozlaştırmaya çalışıyor, doğal düzeni bozuyorlardı. Bu karanlık istilanın belirtileri her yerde görülüyordu. Mahsuller gizemli şekilde başarısız oluyor, hayvanlar alışılmadık davranışlar sergiliyor, hastalıklar belirgin bir sebep olmadan yayılıyordu. En endişe verici olanı, insanların ahlaki karakterinin bozulmaya başlamasıydı. Alper Tunga, durumun ciddiyetini hızla kavradı. Bu sadece fiziksel savaş değil, ruhsal mücadeleydi. İyiliğe karşı kötülüğün nihai karşılaşması, kozmik dengenin restorasyonu için gerekliydi. İlk büyük düşman, Dev Karabasan'dı. Bu varlık, büyük gölge yaratığı, insanların kabuslarını besliyordu. Onun varlığı, terör atmosferi yaratıyor, kurbanları kelimenin tam anlamıyla korkudan öldürüyordu. Karabasan'la savaş, geleneksel muharebe değildi. Fiziksel alanda dövüşmek yetersizdi. Alper Tunga, ruhsal boyuta girmeli, rüya dünyasında savaşmalıydı. 7 gün 7 gece, destansı mücadele devam etti. Rüya alemindeki savaş, gerçeklikten daha yoğundu. Psikolojik savaş, zihinsel dayanıklılık testleri, ruhsal güç meydan okumaları, hepsi aynı anda gerçekleşti. Yıldırım kılıcının gerçek gücü bu savaşta ortaya çıktı. Kılıç sadece fiziksel varlıkları kesmiyor, aynı zamanda ruhsal karanlığı da dağıtabiliyordu. Son darbede Karabasan'ı tamamen yok etti. Zaferden sonra önemli değişiklikler meydana geldi. İnsanların kabusları kayboldu, uyku kalitesi arttı, genel ruh hali yükseldi. Bu ilk başarı Alper Tunga'nın itibarını sağlamlaştırdı.
Zafer haberi diğer karanlık varlıklara ulaştı. Ciddi bir tehdidin ortaya çıktığını anladılar. Çoklu koordineli saldırılar planlandı. Ezici güç konuşlandırması kararlaştırıldı. Sonraki karşılaşma grup saldırısıydı. Çeşitli kötü yaratıklar, gölge kurtları, iblis kuşları, yozlaşmış ruhlar aynı anda saldırdılar. Bu tam kapsamlı bir savaşın başlangıcıydı. Fırtına yayının yetenekleri kitle savaşında gösterildi. Çoklu hedefler aynı anda vuruldu. Hassas atışlar yapıldı. Alan reddi taktikleri uygulandı. Tek okçu tüm orduya eşdeğerdi. Büyük dönüm noktası ejder derisi zırhının performansıydı. Düşman büyüleri, fiziksel saldırılar, zehir girişimleri. Hiçbiri tanrısal korumayı delemedi. Alper Tunga neredeyse dokunulmazlaştı. Büyük zaferlerden sonra kozmik düzende önemli değişiklikler meydana geldi. Alper Tunga'nın eylemleri tanrısal alanda fark edildi. Antik kehanet sonunda gerçekleşmeye yaklaşıyor gibiydi. Kamata, en güçlü şamandı. O yüzyıllarca kozmik vizyonlar almış, tanrısal mesajları yorumlamıştır. Bir gün olağanüstü bir vizyon yaşadı. Alper Tunga'nın nihai kaderi açığa çıktı. Kehanet metni şifreli dilde yazılıydı. En güçlü karanlık geldiğinde ışık savaşçısı büyük fedakarlık yapacak. Kendi ateşi söndüğünde sonsuz yıldız doğacak. Çeviri zorlukları ortaya çıktı. Yorumlama güçlükleri yaratıldı. Kamata dikkatlice kehaneti Alper Tunga'ya açıkladı. Nihai düşman karanlık anaydı. Bu varlık kötülüğün kaynağı, yozlaşmanın kökeni, karanlığın mutlak şekliydi. Karanlık ananın yenilgisi geleneksel yöntemlerle imkansızdı. Özel fedakarlık gerekli, nihai bedel talep ediliyordu. Kehanet açıkça belirtiyordu. Zafer, kişisel yıkım pahasına elde edilecekti. En zorlu yön, zamanlama belirsizliğiydi. Kehanet, belirli bir tarih vermiyordu. Olay, kozmik koşulların hizalanmasında gerçekleşecek, hazırlık dönemi bilinmiyordu. Alper Tunga, kehaneti duyduktan sonra tereddüt göstermedi. İnsanlığın kurtuluşu için kişisel fedakarlık gerekirse memnuniyetle kabul ederim dedi. Bu karar, onun asil karakterinin nihai gösterimiydi. Hazırlık aşaması yoğun eğitim içeriyordu. Sadece fiziksel savaş becerileri değil, aynı zamanda ruhsal arınma, zihinsel güçlendirme, duygusal hazırlık. Nihai karşılaşma tam hazırlık gerektiriyordu. Kamata özel ritüeller gerçekleştirdi. Alper Tunga'nın tanrısal alanla bağlantısı güçlendirildi. Ruhsal enerji artırıldı. Kozmik farkındalık genişletildi. Bu hazırlıklar yaklaşan savaş için gerekliydi. En önemli hazırlık iç huzur elde etmekti. Korkuyu elimine etme, şüphe giderme, kaderin tam kabulü. Psikolojik hazırlık fiziksel eğitimle eşit derecede önemliydi. Kehanetin en şifreli kısmı sonsuz yıldız doğacak ifadesiydi. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz kaldı. Ancak nihai fedakarlıktan sonra gerçek anlam açığa çıkacaktı. Kozmik işaretler yaklaşan karşılaşmayı gösteriyordu. Yıldız hizalanmaları olağan dışı desenler gösterdi. Doğal olay frekansları arttı. Ruhsal hassasiyet yükseldi. Son savaş yakındı. Kozmik işaretler yoğunlaştıkça kaçınılmaz an yaklaştı. Karanlık ananın gelişi dramatik şekilde duyuruldu. Gökyüzü bulutsuz karardı. Sıcaklık keskin düştü. Tüm yaşam formları doğal olmayan korku yaşadı. Karanlık ananın tezahürü korkunç bir manzaraydı. Saf karanlıktan oluşmuş, gözleri ölümün kendisinden yapılmış, nefesi zehirli, dokunuşu ölümcül. Onun varlığı tek başına gerçekliği çarpıtıyordu. Büyük kötü ordu ona eşlik ediyordu. Binlerce iblis, yozlaşmış ruh, gölge yaratığı, hepsi nihai savaş için toplanmıştı. Bu güç, daha önce karşılaşılan tehditlerden kıyaslanamaz derecede büyüktü. Savaş yeri, dünyanın en yüksek zirvesiydi. Sembolik önem taşıyordu. İyilik ve kötülüğün son karşılaşması yüksek düzlemde gerçekleşti. Coğrafi avantaj, ruhsal anlamla birleşti. İlk saldırı ezici güçle başlatıldı. Kötü ordu, koordineli bir saldırı gerçekleştirdi. Çoklu yönlerden kuşattı. Geleneksel bilgelik, böyle olasılıklara karşı hayatta kalmanın imkansız olduğunu önerdi. Alper Tunga dikkat çekici bir strateji uyguladı. Bireysel düşmanlarla uğraşmak yerine doğrudan karanlık anaya odaklandı. Ordunun güç kaynağının liderden türediğini biliyordu. Yıldırım kılıcının tam potansiyeli sonunda serbest bırakıldı.
Bıçak parlak ışık yaydı. Karanlığı kelimenin tam anlamıyla deldi. Her darbe kötü güçleri önemli ölçüde zayıflattı. Fırtına yayı hassas bombardıman sağladı. Oklar stratejik hedefleri belirledi. Önemli düşman pozisyonlarını elimine etti. Destek yaratıkları sistematik olarak imha edildi. Ejder derisi zırhı büyük hasarı emdi. Karanlık Ana'nın doğrudan saldırıları zırhtan sekti. Koruma, sürekli savaş yeteneğinin korumasını sağladı. Avantajlara rağmen savaş son derece zorluydu. Karanlık Ana'nın gücü beklentileri aştı. Onun yozlaştırma yeteneği tanrısal silahları bile etkilemeye başladı. Kritik an geldi. Geleneksel zaferin imkansız olduğu anlaşıldı. Kehanetin gerçek anlamı sonunda gerçekleşecekti. Nihai fedakarlık tek çözüm olarak kaldı. Çaresiz durumda radikal karar alındı. Tüm kişisel enerjinin, tüm yaşam gücünün tanrısal silahlara aktarılması kararlaştırıldı. Bu eylem kesin ölüm anlamına geliyordu. Ama nihai güç vaat ediyordu. Nihai an geldi. Alper Tunga son kararla karşı karşıyaydı. Kaybetmekte olduğu savaşa devam etmek ya da kehaneti gerçekleştirmek için yüce fedakarlık yapmak. Onun seçimi tereddütsüzdü. Enerji transfer süreci dayanılmaz acı içeriyordu. Yaşam özü yavaşça tanrısal silahlara aktı. Fiziksel güç yavaş yavaş azaldı ama ruhsal güç katlanarak arttı. Yıldırım kılıcı benzersiz parlaklık elde etti. Kılıç minyatür bir güneş gibi ışıldadı. Karanlığı sistematik olarak buharlaştırdı. Işık yoğunluğu gerçekliğin kendisini aydınlattı. Süreç sırasındaki dönüşüm dikkat çekiciydi. Alper Tunga'nın insan formu yavaşça ışığa dönüştü. Fiziksel sınırlar aşıldı. Kozmik bilinç elde edildi. Son darbe hazırlığı dikkatli zamanlama gerektiriyordu. Tüm aktarılan enerji tek anda yoğunlaştırılmalıydı. Karanlık Ana'nın tam olarak yok edilmesi sadece bu şekilde mümkündü. Bu dünya için, gelecek nesiller için savaş çığlığıyla nihai saldırı başlatıldı. Kılıç, kozmik enerji ışınını serbest bıraktı. Doğrudan Karanlık Ana'nın çekirdeğine nüfuz etti. Patlamanın büyüklüğü gerçekliği sarstı. Işık dalgası tüm dünyaya yayıldı. Her kötü varlık aynı anda yok edildi. Karanlık tamamen elimine edildi. Ama fedakarlığın bedeli hemen belli oldu. Alper Tunga'nın fiziksel formu enerjiye dönüştü. İnsani varoluş kozmik dönüşümle takas edildi. Ölüm anlarında olağanüstü bir olay meydana geldi. Eriyen vücudu saf ışığa dönüştü. Işık yukarı yükseldi, cennete ulaştı. Gök Tanrı onu karşıladı. Gerçek kahramansın, Alper Tunga. Fedakarlığın evreni kurtardı. Şimdi ebedi ödül kazanıldı. Tanrısal dönüşüm teklif edildi. Kutup yıldızı olmak, sonsuza dek kayıp gezginlere rehberlik sağlamak, karanlıkta umut temsil etmek. Alper Tunga teklifi memnuniyetle kabul etti. İnsani kaygılarını aştı, kozmik sorumluluğu kucakladı. Alper Tunga, kelimenin tam anlamıyla yıldıza dönüştü. Yeni varoluş temelden farklıydı. Bireysel kimliği korundu ama kozmik perspektif kazandı. Evrensel koruyucu rolünü memnuniyetle kabul etti. O andan itibaren kutup yıldızının özel önemi antik halklar tarafından tanınmıştı. Yön bulma yardımının ötesinde ruhsal rehberlik kaynağı oldu. Onun fedakarlığının etkisi derhal hissedildi. Doğal denge restore edildi. Kötü etki elimine edildi. Uyum yeniden kuruldu. Dünya barışçıl döneme girdi. Alper Tunga'nın dönüşümünden sonra onun hikayesi ölümlü alemde efsaneye dönüştü. Ama bu efsane basit bir halk hikayesi değildi. Derin bilgelik öğretileri içeriyordu. Kutup yıldızı olarak konumu yol göstermenin ötesinde sembolik önem taşıyordu. Kayıp ruhlar ahlaki rehberlik buldu. Karasız bireyler netlik kazandı. Umutsuz insanlar umut keşfetti. Antik navigasyonda pratik önem tartışılmazdı. Gezginler, tüccarlar, kaşifler hepsi onun göksel rehberliğine bağımlıydı. Ama ruhsal navigasyon eşit derecede kritik olduğunu kanıtladı. Geleneksel Türk astronomisinde kutup yıldızının yeri özeldir. Şamanik ritüellerde yıldızın tanrısal enerjisi çağrıldı. Ruhsal yolculuklarda onun koruması arandı. Orta Çağ döneminde çeşitli kültürel yorumlar ortaya çıktı.
Kahraman kültleri gelişti. Savaşçı gelenekleri ilham aldı, liderlik idealleri etkilendi. Onun örneği sayısız bireyi motive etti. Modern astronomi perspektifinden kutup yıldızının eşsiz özellikleri antik bilgeliği doğrular gibi görünüyor. Göksel mekanik, navigasyon ilkeleri, kozmik istikrar hepsi birbirine bağlı. Çağdaş liderlik çalışmalarında Alper Tunga'nın nitelikleri analiz edilir. Cesaret, fedakarlık, vizyon, adanmışlık, zamansız liderlik özellikleridir. Psikoloji açısından onun karakter gelişimi, insan potansiyelinin keşfini temsil eder. Sıradan bireyden kozmik varlığa dönüşüm, kişisel büyümenin nihai örneğidir. Çevre hareketinde onun yeryüzü koruma misyonu modern ilgi kazandı. Kozmik denge sürdürme, ekolojik sorumlulukla benzerlikler gösterir. Çatışma çözümü alanında onun yaklaşımı incelenir. Savaştan ziyade diplomasi tercih edilir ama kötülüğe karşı kararlı duruş sergilenir. Barış ve adalet arasındaki denge gösterilir. Ruhsal gelişim öğretilerinde onun fedakarlığı örneklenir. Kişisel arzuları aşma, büyük iyiliği önceleme, nihai hizmet ideali sunulur. Eğitim sistemlerinde onun hikayesi kullanılır. Karakter inşası, ahlaki gelişim, liderlik eğitimi. Çeşitli bağlamlarda referans gösterilir. Modern Türk kimliğinde kültürel gurur kaynağıdır. Antik bilgelik, çağdaş zorluklarla bağlanır. Küresel mitoloji çalışmalarında evrensel temalar belirlenir. Kahramanın yolculuğu, fedakarlık geleneği, dönüşüm mitolojisi, kültürler arası benzerlikler tanınır. Bilimsel keşifte ilham kaynağıdır. Uzay programları, astronomik araştırmalar, kozmik anlayış arayışı, onun göksel bağlantısı sembolik değer sağlar. Kişisel gelişim alanında onun örneği rehberlik sunar. Bireysel potansiyel gerçekleştirme, amaç keşfi, anlamlı yaşam yaratma. Zamansız dersler aktarılır. İşte böylece sona eriyor Alper Tunga'nın inanılmaz yolculuğu. Sevgili Mitolya ailesi. Bu destansı hikaye sadece antik mitoloji değil, zamansız bilgeliğin hazinesidir. Onun hikayesinin temel mesajı gerçek gücün kaynağını açığa çıkarır. Fiziksel güç, tanrısal silahlar, olağanüstü yetenekler. Bunların hepsi hakiki cesaret, asil karakter ve özverili adanmışlıktan sonra gelir. Modern dünyada onun örneği özellikle ilgilidir. Liderlik krizi, ahlaki karmaşa, amaç eksikliği, çağdaş zorluklara antik bilgelikten çözümler türetilebilir. En önemli ders, fedakarlığın gerçek anlamıdır. Hakiki liderler, kişisel konforu büyük iyilik için feda eder. Gerçek kahramanlar, bireysel çıkarları kolektif refah için aşar. Dönüşüm teması, kişisel gelişimde kritiktir. Büyüme, konfor alanından çıkmayı, sınırları aşmayı, yüksek potansiyeli gerçekleştirmeyi gerektirir. Kehanet gerçekleştirme yönü, kader kavramını keşfeder. Bireysel seçim karşısında kozmik plan, özgür irade, karşısında önceden belirlenmiş yazgı, ebedi felsefi sorular ele alınır. Tanrısal silah sembolizmi, kişisel araçların yorumunu önerir. Beceriler, bilgi, yetenekler, bunların etik kullanımı pozitif ya da negatif etkiyi belirler. Karanlıkla savaş, iç mücadeleyi temsil eder. Herkes, ahlaki seçimler, etik ikilemler, karakter testleriyle yüzleşir. Dış çatışmalar, iç durumun yansımasıdır. Yıldız dönüşümü, ebedi etki olasılığını gösterir. Bireysel eylemler, kalıcı etki yaratabilir. Miras inşası, bilinçli seçim gerektirir. Navigasyon sembolizmi, rehberlik sorumluluğunu vurgular. Bilgeliği olanlar, diğerlerine yön sağlamalıdır. Liderlik, hizmet odaklı zihniyet talep eder. Kozmik perspektif, alçak gönüllü tutumu teşvik eder. Bireysel problemler, evrensel bağlamda küçük görünür. Geniş görüş, bilgelik gelişimini destekler. Bu hikaye, Türk mitolojisinin felsefi derinliğini sergiler. Antik anlatılar, sofistike dünya görüşleri içerir, modern içgörüler sağlar. Pratik uygulamalar bolca mevcuttur. Liderlik geliştirme, karakter inşası, ahlaki eğitim, ruhsal büyüme. Çeşitli alanlar antik bilgelikten faydalanabilir. En ilham verici yön, dönüşüm olasılığıdır. Sıradan birey, olağanüstü başarıları gerçekleştirebilir.
Potansiyel sınırsızdır. Adanmışlık yeterli olduğunda. Son mesaj, umut aktarımıdır. Karanlık zamanlarda bile ışık kaynakları mevcuttur. Rehberlik bulunur, koruma vardır, yardım erişilebilir. Kozmik destek sistemi aktiftir. Mitolya ailesi, bu derin yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hangi yön sizinle en çok rezonans kurdu? Kişisel fedakarlık teması mı, dönüşüm olasılığı mı, ebedi etki kavramı mı? Perspektifleriniz değerlidir. Tartışmayı zenginleştirir. Bir sonraki videoda Türk mitolojisinden başka bir büyüleyici karakter keşfedeceğiz. O zamana kadar Alper Tunga'nın bilgeliğini hatırlayın. Gerçek güç hizmette yatar, asıl kudret sevgide bulunur. Güçlü kalın, ilham alın ve unutmayın. Her birimiz parlamayı bekleyen potansiyel birer yıldızız. Hoşça kalın ve kozmik maceralarda görüşmek üzere.